videoda bandananın tam motiflerle olan versiyonunu çalışacağız. Eğer yarım motifle biten versiyonu da isterseniz yorumlara yazın. Onu da özel olarak çekerim. Motifin tam göbeğini yapmak için ipimi çaprazı gördükten sonra sihirli halkanın içerisine ikili trabzanlar yaparak devam ettireceğim. Şöyle kilitliyorum ve 2. Tığımın başını alıyorum. Halkanın içerisinden 2 seferde çekerek ikili trabzanlar yapıyorum. Sayımızı 24'e tamamlayalım. 24'e tamamladıktan sonra çok fazla çekiştirmiyorum. Şu kısa ipi çekerek birazcık sıkıştırıyorum. Şöyle hafif geniş tutuyorum. Bütün motiflerin ortasında aynı genişliği elde etmeye çalışın. Daha hoş bir görüntü olması için. İpimi kesiyorum ve tığdaki ipi çıkartıyorum. Şimdi iğne yardımıyla toparlayacağız. Bakın geriye doğru sayın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Bakın şununla birlikte 24 oluyor. Bu ilmeği atlıyorum. Çünkü ben bu yapacağım işlemde bir ilmek daha oluşturacağım. Bir sonrakinden iğnemi geçiriyorum. Geldiğimin içinden geçiriyorum. Şu arkadakini de tek dalını alıyorum. Bak bu şekilde pürüzsüz geçiş elde ettik. Arkadan da sabitliyorum. Şimdi sarı iple devam edelim. Şimdi herhangi bir ilmekten başlayarak örelim. İpimi aldım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın başına alıyorum. Bir sonraki ilmekten ipimi alıyorum. Bir seferde, 2 seferde ve ikisini bir çekerek başlangıcı tamamlıyorum. Buradaki ipimi bu tarafta bırakıyorum. Alarak burada sabitleme yapacağım. 1, 2, 3 zincir. Tığımın başına alıyorum. Bir sonraki ilmekten dikkat edelim buna. Bir seferde, 2 seferde tığı bırakıyoruz. Tığımın başına alıyorum. Bir sonrakinde bir seferde, 2 seferde bakın tığda 3 tane ilmek oldu. Üçünü bir çekiyoruz. 1, 2, 3 zincir. Tığın başına alıyorum. Bir sonraki ilmekten bir seferde, 2 seferde beklet. Bir sonrakinde bir seferde, 2 seferde ve üçünü bir kapatın. 1, 2, 3 zincir. Şimdi bütün ilmekleri aynısını yapacağız. 24 sık iğne, 24 tane ikili trabzanımız vardı. Bir üst sırada ikişer tane ikili trabzan grupları yapıyoruz. Aralarda 3 zincir çekerek bütün ilmeklere bir tane yapalım. Toplamda 12 tane olacak. Eğer eliniz örgünüz sıkıysa, sıkı oluyor ve toparlanıyorsa aradaki zincir sayılarını arttırabilirsiniz. Biraz gevşek örmeye çalışalım. Çok sıkı olmasın. Biraz dökümlü bir model olmuş olsun. Tamamladım. İpimi kesiyorum. Pürüzsüz bir motif elde ettikten sonra şimdi krem rengi ipe geçelim. Örgünün herhangi bir boşluğundan tığımla krem rengi ipimi alıyorum. Kilitliyorum. 1, 2 zincir. Tığımın başına alıyorum ve aynı yerden bir seferde, 2 seferde, 2 seferde tığımın başına alıyorum. Bir seferde, 2 seferde, 2 seferde. 1, 2, 3 zincir. Şimdi aynı yere 3 tane üçlü trabzan daha örelim. Araya bir zincir, bir sonraki boşluğa geçiyoruz. Bu boşlukta da yine 3 tane üçlü trabzan örüyoruz. Bir zincir, bir sonraki boşluğa yine 3 tane üçlü trabzan örüyoruz. Şimdi bu birinci köşemiz olmuş oldu. Araya 2 tane
boşlukta üçerli gruplar ördük. Şimdi bir köşe daha yapacağız. Yine arada bir zincir var. Buraya da 3 tane üçlü trabzan, arasına 3 tane zincir çekip yine bir üçlü trabzan grubu yapacağız. Hepsini aynı boşluğa çalışıyoruz. Şimdi 2 tane köşemizi de yaptık. Yuvarlak motifimizin etrafına yapacağımız örgüyle kareye çevirmiş olacağız. Şimdi yine 2 tane boşluğum var. Aynı işlemi tekrar edeceğim. 1, 2. Burada bir köşe çalışacağız. 1, 2 yapacağız. Bir köşe. 1, 2 tane yapıp birleşeceğiz. Tamamladım. İplerini de temizledim. Birleştirmeyi alt sırada yaptığım gibi yaptım. Yalnız birleştirirken aralara bir zincir çektiğimiz için burada zincir çekmeden tekniği uyguladım ve kendisi zaten zinciri oluşturmuş oldu. Üçgen parçayı yapmak için şöyle sihirli halkanın içerisinden ipimi alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Tığın başına doluyorum. 3 tane arka arkaya üçlü trabzan örüyorum. Şimdi 1, 2 zincir çekiyoruz. 2 tane tığın başına doluyorum. Bir tanesini örüyorum. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir örüyorum. 4 seferde çekiyorum. Şimdi burada 6 zincir çektik. 2 tanesini ara zincirler için kullanacağız. Burada da 2 zincir çektik zaten. Kenarlarda 4 zincir kalmış olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyoruz. Geri dönüyoruz. Tığın başına bir defa doluyorum. Buradaki deliğe hemen 3 tane üçlü trabzan. 1, 2 zincir. Bir sonraki boşluğa şimdi 3 tane üçlü trabzan. Şimdi 1, 2 zincir. 2 defa tığın başına doluyorum. 4 defa da çekeceğim. Bir tanesini, ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir. Burayı çekip kapatabiliriz. Kenarları kasmasın diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Geri dönüyorum. Tığımın başına bir defa doluyorum. Buraya 3 tane üçlü trabzan. 1, 2 zincir. Bir sonraki boşluğa 3 tane üçlü trabzan. 1, 2 zincir. Son boşluğa 3 tane üçlü trabzan. Şimdi 1, 2 zincir. Tığımın başına 2 defa doluyorum. Bir tanesini örüyorum. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir. Bak çok güzel bir üçgen yaparak devam edeceğiz, arttıracağız. Bundan sonraki sıralar arda arda tekrar eden sıralar olduğu için siz istediğiniz uzunluğa gelene kadar arttırabilirsiniz. İstediğimiz uzunluk dediğimizde motiflerimizin boyutunu baza almanız gerekiyor. Size ölçülerini de vereceğim. Birlikte ölçeceğiz. Motiflerimizin uzunluğu boyunca örelim ve görelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane motifimiz var. Nasıl dizeceğimizi de bir görelim. Üçgen parçayı da çalıştım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sıra. Ölçülerini de görelim. Uzun kenarından yaklaşık 34 santim. Ortasından 19 santim. Şöyle kısa kenarda bakalım. 26 santim. Motiflerimizi de ölçelim. Sizin için de fikir olmuş olur. 6,5 santim. Şöyle çaprazda bakınca 8 santim yaklaşık. Şimdi bunları nasıl yerleştireceğiz? Bu şekilde dizeceğiz. İğne yardımıyla birleştireceğiz. Ardından kenar gideceğiz. O yüzden ipimi koparmıyorum. Yeni bir ip alıp dikişe başlıyoruz. Şimdi dikiş yaparken nasıl yaptığımı da size anlatmak isterim. Ters tarafından dikiyorum. Parçaları şöyle koyuyorum, katlıyorum ve bu taraftan her iki tarafından alarak dikiyorum. Bakın bu şekilde. Arkadan dikişini yaptım. Ön tarafta daha pürüzsüz bir görüntü elde etmiş olduk. Önce parçaları önce motifleri üçgen parçaya diktim. Sonra da aralarına diktim. İsterseniz buradan gelip bu şekilde böyle de birleştirebilirsiniz. İsterseniz benim yaptığım gibi ilk önce parçaları sonra araları birleştirebilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Hatta yönlendirmelerinizi yorumlarda da yazabilirsiniz. Fikir olsun hepimize. Şöyle bir ilmek kaydırmayla
birleştim, sık iğne yaptım. Şimdi bu motifimin köşesindeyim. Tığımın başına doluyorum. Bir sonraki boşluktan bir tane üçlü trabzan. 1, 2, 3 zincir. Şöyle trabzanın tepesinden dolayarak sık iğne ile kapatıp bir tane kirpik yapıyorum. Bir zincir. Tığın başına doladım. Aynı yere bir tane üçlü trabzan. 1, 2, 3 zincir. Sık iğne ile kapatıyorum. Bir tane zincir, sık iğne ve bir üçlü trabzan daha. 3 tane kirpik yapıyoruz burada. Bir sonraki boşluğun içinden bir sık iğne ile birleştiriyorum. Tığın başına alıyorum. Bir sonraki boşluğa yine aynısını tekrar ediyorum. Şimdi bakın köşeye geldik. Sık iğneyi de birleştiriyorum. Burada bir tane boşluk atladık. Sık iğne ile birleştik. Diğerini çalıştık. Şimdi köşedeyiz. Bağcık için zincir çekiyoruz. İstediğiniz uzunlukta çekebilirsiniz. 40 santim ben zincir çektim. Şimdi zincirde geri dönüyorum. Her ilmekten alıyorum ve tığımdakinden geçiriyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Başa kadar ilerleyelim. Şimdi bağcığı tamamladım. Yine köşedeyim. Köşeye sık iğne ile birleştiriyorum bağcığı ve aynı yere 3 tane daha kirpik yapıyorum. Şimdi 2 tane grubumuzu yapmıştık. Köşeye sık iğne ile birleştik. Bağcığımızı yaptık ve aynı köşeye üçlü grubumuzu çalıştık. Sık iğne ile bir sonraki boşluğa. Şimdi bir sonraki boşlukta da yine kirpik grubumuzu çalışarak devam edeceğiz. Aynı şekilde örüp geleceğiz. Başa kadar ilerleyelim. Bakın şimdi atlayarak geldim. Şurada 2 tane boşluğum var. Buradakini kullanmadım. Diğerine atladım ve hepsinde aynısını yaptım. Şöyle göstermiş olayım. Şimdi başa kadar ilerledik. Buradaki boşlukta sık iğnedeyim. Şimdi buraya kirpik çalışacağım. Köşede biz grupları üçerli çalışıyorduk. Burada 5 tane çalışacağız. Sonrakine sık iğne ile birleşiyorum. Ve bu şekilde. Şimdi başa kadar yine aynısını tamamlayalım. Diğer tarafında ne yapacağımızı göstereceğim. Diğer köşeye ulaştığımızda kirpikleri yaptım önce. Sonra bağcığı yapıp sık iğne ile aynı boşluğa bağlandım. Yani burada yaptığımızın aynısını yapmış olduk. Ve sonra da 2 tane kirpik grubu yaptık. Motiflerin üzerinde olmuş oldu. Şimdi burada sık iğne ile bu boşluktayız. Bir sonrakine de bir sık iğne ile birleşiyorum. Ve 2 tane daha sık iğne yapıyorum. Bir tane trabzanım var. Ortadakinin tepesine atlıyorum bir sık iğne. Tam boşluğa atlıyorum. 1, 2, 3 sık iğne. Ortadakinin tepesine bir sık iğne. Boşluğa 1, 2, 3 sık iğne. Daha fazla örgü içeriği için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kanalıma üye olarak da üyelik harcalıklarından yararlanabileceğinizi hatırlatmak isterim. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Hoşça kalın.